Bugün çok lezzetli bir poğaça tarifi hazırlıyoruz. Yoğurma kabın içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütümü alarak karıştırıyorum. Maya ve şeker erittikten sonra da üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. Karıştıralım. Ve unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Bugün pizza lezzetinde harika bir simit poğaça hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu tarif pastaneleri kıskandıracak. Unu biraz ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim ve karıştırıyorum. Hamur ağırlaşana kadar bir tane spatula veya çırpıcı kullanın arkadaşlar. Daha sonra da hamuru elimizde yoğurmaya devam edeceğiz. Bugün pizza lezzetinde harika bir simit poğaça hazırlayacağız. Bu tarif pastaneleri kıskandıracak kadar lezzetli oluyor. Ve herkesin evinde bulunan malzemelerle oldukça pratik ve bereketli. Hamuru iyi bir şekilde yoğurduktan sonra üzerini kapatarak oda ısısında yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar. Havasını alalım ve artık şeklimizi vermeye geçebiliriz. Sizler benim bu tarifi ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimler zilini açmayı unutmayın. Hamurumu tezgahıma aldım ve toparlıyorum arkadaşlar ve daha sonra da istediğim boyutta bezelere ayıracağım. Çok lezzetli, yumuşacık, harika bir poğaça oluyor arkadaşlar. Okulların açılmasına da az kaldı. Bu tarifi çocuklarınıza gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çok beğenecekler. Hamurumu portakaldan biraz ufak boyutta bezlere ayırarak toparlıyorum. Lütfen püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Parçalara ayırmış olduğum hamuru tekrar beze halinde toparlayacağım. Sizler bu tarifi ilk defa görüyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi, tarif hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hamurlarımı toparladım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şeklini vermeye geçiyoruz. Parmak uçlarımızla hamuru biraz genişletiyoruz. Ve arasına da rendelemiş olduğumuz kaşar peynirden biraz ilave ediyoruz. İsterseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz kaşar rendesi kullanacağım. Ve iki ucunu birleştiriyoruz. Videoda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kenarları sivri olacak. Sıkı bir şekilde kapatın arkadaşlar, açılmasın. Bu şekilde hazırlayarak kenarda hamurlarımızı bekletiyoruz. Diğer aşamaya da hızlı bir şekilde hazırlanmış olacağız arkadaşlar. İsterseniz kaşar peynirini küp küp olarak veya dilim olarak da yerleştirebilirsiniz. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Susamlı olacağı için arkadaşlar önce pekmezli suya sonra da susam bulayacağız. 1 tatlı kaşığı pekmezimi bir tane kabın içerisine alıyorum ve üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Eğer evde pekmez yoksa şekerli suyla da hazırlayabilirsiniz. Ve burada hazır kavrulmuş susamım var arkadaşlar. Poğaçaları önce pekmezli suya, daha sonra da susama batıracağız. Benim kullanmış olduğum susam hazır kavrulmuş satılıyor arkadaşlar. Eğer böyle bir susam bulamazsanız kısık ateşte yağsız bir tavada diğer normal susamınızı kavurabilirsiniz. Ama sürekli karıştırın arkadaşlar, yanmasın. Eğer bu şekilde açılırsa onu da kapatın arkadaşlar. Her tarafını susama buluyoruz. Tabi isterseniz sadece üst kısmında susama bulayabilirsiniz. Poğaçalarımı tepsime diziyorum. Daha önceden yağladım. Diğer kalan poğaçalarımı da aynı şekilde tamamlıyorum. Daha sonra tam ortasından kesiyorum arkadaşlar. Buraya iç harç yerleştireceğiz. Dikkatli bir şekilde poğaçalarımızı keselim. Ve kesmiş olduğumuz yerlerden tekrar genişleteceğiz. Yapımı oldukça pratik, çok lezzetli, harika bir
pizza tadında poğaça oluyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Bu kısma istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben biraz yeşil biber, kırmızı biber, zeytin, domates, mısır, sucuk ve kaşar nesi ilave ettim ve onları küçük küçük doğradım. Kaşarı da rendeledim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar ortalama yarım saat kadar pişirdim arkadaşlar. Kontrolünün yanmasın. Poğaçaların fırından çıktı. Harika gözüküyorlar. Üzeri ve altı çok güzel bir şekilde kızardı. Susam hızlı bir şekilde kızaracağı için fırınınızı kontrol edin arkadaşlar. Susam yanmasın. Yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir poğaça oldu. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çok beğeneceğiniz ve sürekli yapmak isteyeceğiniz tarifler arasında olacaktır. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimler zilini açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.